Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz ve enerjiniz yerindedir. Bugün yine bir doğa yürüyüşü sırasında sizlere bir video çekmek istedim ve çok güzel bir konum var. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün özellikle sizlerle şu hayata geç kalma meselesini konuşmak istedim. Hani hep sorarız ya kendi kendimize. Hayata geç mi kaldım acaba? Bu her şeyle ilgili olabilir. İşte evlenmek olabilir, çocuk sahibi olmak olabilir, iş sahibi olmak olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her türlü konuda hayata geç kalmış olabileceğimizle ilgili endişelerimiz hepimizin zaman zaman olmuştur. Dolayısıyla da hayata geç mi kaldım acaba? Nokta noktaya geç mi kaldım acaba sorusunu sık sık kendimize sorarız. Şimdi bu konuda benim özellikle üzerinde durmak istediğim, dışarıda ne olursa olsun, yani sizin dışınızdaki hayatta ne olursa olsun, hayatın akışını insanın kendi ilerleyişi belirler. Yani sizin hayat ritminizi, sizin hayat akışınızı dışarıdaki herhangi başka birinin ya da başka bir durumun akışı belirlememeli. Herkes kendi hayat yolculuğunda kendi zaman ritmini kendisi belirler. Bu nedenle sizin zaman algınız, sizin zaman ritminiz bir başkasının zamanıyla eş olamaz. Herkesin hayatı farklı, herkesin koşulları farklı. Her insanın süreci kendine özeldir. Bu yüzden geç kaldım paniğine düşmek anlamsızdır. Yani böyle panik yaparız bazen kendi kendimize. İşte geç mi kalıyorum acaba? Evlenmek için yaşım mı geçti acaba? İşte çocuk sahibi olmak için yaşım mı geçti acaba? Aklımda şöyle bir iş planı var, şöyle bir hedefim var. Acaba geç mi kalıyorum buna ya da geç mi kaldım gibi. Yani dediğim gibi her insanın süreci kendine özeldir. Sizin de süreciniz size özel olmalıdır. Diğer yandan geç kalmaktan anladığımız nedir? Yani kime göre geç, neye göre geç? Bu geç kalma standardını belirleyen şey nedir ya da kimdir? Bir de buna bakmak lazım tabii ki. Yani toplumun koyduğu bazı zaman sınırlamaları var. İşte şu yaşta evlenilmesi gerekir, şu yaşta çocuk sahibi olunması gerekir, şu yaşa kadar belli bir şeyin yapılmış olması gerekir. Belli bir işte maddi birikimin ya da kültürel birikimin her neyse artık. Bu standartları toplum belirler. Fakat dediğim gibi yani bu herkesin hayatına göre, herkesin sürecine göre, şartlarına ve koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle kendi zamanınızı bir başkasının zamanı ile kıyaslamanız çok anlamsız. Herkes kendi ritminde, kendi hayat koşullarında sakince, istikrarlı ve kararlı bir şekilde ilerlemelidir. Yani aslında olması gereken budur. İşte o zaman ulaşmak istediğimiz hedeflere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Yani bizi hedeflerimize güvenli ve sağlam bir şekilde ulaştırabilecek olan şey aslında sakinlik, istikrar, kararlılık. Bunlar, bu üç özellikle çok önemlidir. Yani şöyle bir örnek vermemiz gerekirse, sakin, istikrarlı ve kararlı bir şekilde hedefine doğru yavaş yavaş ilerleyen bir kaplumbağa, panik halinde koşarak hızla, plansızca ve şuursuzca hedefine ilerleyen bir tavşandan çok daha hızlı bir şekilde hedefine ulaşabilir. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Hayatınıza kendi şartlarınızda, kendi koşullarınızda, kendi ritminizde devam edin. Kendi zamanınızı kendiniz belirleyin. Kimsenin zamanına göre hareket etmek zorunda değilsiniz. Kendi hayatınızı kendinize göre belirleyin derken neyi kastediyoruz? Şimdi öncelikle bir farkındalık süreci olmalı. Bir durup neredeyim ben, bu işin neresindeyim? Bakın kaç yaşınızda olursanız olun, nerede olursanız olun fark etmez. Öncelikle bir farkındalık süreci olması gerekir. Bir durup nerede olduğunuzu, konumunuzu ve zamanınızı bir belirleyin öncelikle. Neredeyim, hangi konumdayım, kaç yaşındayım, hayatımın neresindeyim gibi. Sonrasında ikinci adım olarak varmak istediğiniz hedef. Bunları böyle parça parça da koyabilirsiniz. Yani kısa vadeli hedefler de koyabilirsiniz, uzun vadeli de koyabilirsiniz. Fakat hedef koymak önemlidir. Yani ben şu anda neredeyim? İkinci olarak da
Ben nereye gitmek istiyorum? Bundan sonraki durağım neresi? Ve uzun vadede hedefim nedir? Tüm bunları belirledikten sonra artık yola çıkma zamanı, yani hedefinize doğru adım atma zamanı. İşte burada önemli olan sakin ve kararlı bir şekilde, yani yolda başınıza ne gelirse gelsin, nasıl bir engelle karşılaşırsanız karşılaşın fark etmez. Burada önemli olan sizin o engellerle baş edebilecek güçte ve iradede olmanız. Yani hedefinizi belirlediniz, hedefinize doğru gidiyorsunuz, artık yola çıkmak, adım atmak üzeresiniz. Burada kendinizde o gücü görebilmeniz gerekir. Yani bir yolculuk başlayacak ve o yolda yanınıza alacağınız, ihtiyacınız olan malzemelerin mental anlamda ya da ruhsal anlamda arkadaşlar, bunların olması gerekiyor aynı zamanda yanınızda. Sonrasında ilk adımınızı atarken, bakın dikkat çekmek istediğim nokta özellikle şurası. Bu adımı zamanınız ne olursa olsun, yani kaç yaşında olursanız olun, her zaman atabilirsiniz. Her zaman yeniden başlayabilirsiniz. Durumunuzu değerlendirebilirsiniz. Tekrar yola çıkmak için ya da bir şeyleri tekrar inşa etmek için ya da sıfırdan inşa etmek için hiçbir zaman geç değildir. Bunun örneklerini görüyoruz. Bunun birçok örneği var. Birçok başarı hikayesi var. Yani bu standartlar, bu işte zaman standartları toplum tarafından ya da kolektif tarafından belirlenen bu standartlara bağlı kalmadan siz kendi standardınızı, kendi zamanınızı kendiniz belirleyeceksiniz. İşte burada ana nokta bu. Sonrasında yolda karşınıza ne çıkarsa çıksın, tıpkı bir su gibi bütün engelleri aşarak, ya üstünden geçerek ya kenarından dolaşarak, çünkü biliyorsunuz su hiçbir zaman durmaz. Yani bir engel çıktığı zaman karşısına akar gider. Sakince akar, sessizce akar ama akar, aşar yani o engeli. İşte burada paniklemeden sakince devam edebilmek önemli. Bu size gerçekten çok şey katacaktır. Üstelik hayat bir maraton yarışı değildir. Yani sürekli koşturmanız gereken ya da birilerini geçmeniz gereken bir yarış değildir. Sizin kendi süreçleriniz kendinize özeldir. Kendinizi bu anlamda bir başkasıyla yarıştırmanız çok anlamsız. Çünkü sizin koşullarınız başka, onların koşulları başka. Yani herkesin koşulu kendi hayatına göre başkadır. Siz kimseyle yarışmak zorunda değilsiniz ama kendinizle yarışabilirsiniz. Yani kendi zamanınızı kendinize göre belirleyip bu yolda kendinizle yarışabilirsiniz. Fakat bir başkasıyla yarışmak anlamsız ya da bir başkasının zamanıyla kendinin zamanını kıyaslamak anlamsız. Çünkü herkesin koşulu başka. Yani sizden çok daha ileride olan bir insanın belki yaşı, belki maddi imkanları, belki kültürel anlamdaki bilgi birikimi çok daha fazla olabilir. Yani bu şu demek değil. Asla yetişemeyeceksiniz. Siz geç kaldınız. İşte sizin artık yapabileceğiniz bir şey yok. Bu gibi şeyler tamamen zihnin ürettiği bahanelerdir aslında. Yani demek istediğim şu, hani hayat bir yarış değil, yani sürekli koşturup başkalarının zamanlarıyla kendi zamanınızı yarıştırabileceğiniz bir yarış değil hayat. Hedefe zaten öyle ya da böyle bir şekilde varıyorsunuz. Önemli olan o yoldaki güzellikleri görebilmek. İşte bu yüzden zaten sakince ilerleyin diyoruz. Yani yoldaki güzellikleri görebilmek, yolda bir şeyler katabilmek, kendine bir şeyler öğrenebilmek. Yani hedefe öyle ya da böyle bir şekilde mutlaka varılıyor arkadaşlar. Bunun bir standardı yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bırakın koşan koşsun. Siz kendi ritminizde, kendi hayat düzeninizde ilerleyin. Kendi zaman dinamiğinizi kimseninkiyle yarıştırmayın. Marifet hızlı koşmak, hızlı koşarak hedefe çabuk varmak değil. Marifet, hedefe doğru giden yolun tadını çıkarabilmek. Çünkü hayat bundan ibaret zaten. Çünkü hepimizin zaten hedefi belli. Yani en nihai süreçte hepimizin hedefi belli. İşte oraya giderken aslında hayat dediğimiz şey o yolculuk. Oraya giderken de işte bazı şeylerin tadını çıkara çıkara gitmek önemli. Örneğin belli bir yaşa gelmişsinizdir, evlenmemeyi tercih etmişsinizdir ya da işte kafanıza göre birini bulamamışsınızdır. Sırf standart bu diye, sırf toplum tarafından kabul gören yaş o diye, yani her ne yaşsa o artık. Sırf bu gibi nedenlerden dolayı evlenmek için ya da evlenmedi demesinler diye etraf, çevre, işte el alem denen o kitle ne der diye düşünürseniz, sırf evlenmek için evlenildiği zaman neler olduğunu hepimiz görüyoruz arkadaşlar. Hayattaki her süreciniz için kendi zamanınızı kendinize göre belirleyebilirsiniz. Yani bunu zaten hissedersiniz. Bunu bir şekilde
içinizden hissedersiniz, yüksek benliğinizden hissedersiniz. Bazı şeylerin artık zamanı geldiğini hissedersiniz. Yani bırakın etrafınızda ne oluyorsa olsun, bırakın herkes kendi yaşam standardına göre yaşasın. Siz kendinizi kimseyle yarıştırmayın, kıyaslamayın. Ama kendinizi kendinizle kıyaslayabilirsiniz, yarıştırabilirsiniz. Bu çoğu zaman verimli de bir şeydir, güzel de bir şeydir. Size çok şey katar. Sakin. Ne olursa olsun sakin hareket etmek, stratejik hareket etmek, iyi bir planla yola çıkmak her zaman daha iyidir. Siz hayatta bazı kişilerin düzenlerini oturttuğunu düşünüp kendiniz için hayıflanırken aslında bir süre sonra bakıyorsunuz ki sırf standart ölçülere, standartça yaş ölçülerine ya da herhangi başka bir ölçüye uymak için bunu yapan insanların aslında hayatlarının ne kadar sıkıntıya girdiğini hep beraber görüyoruz. Tabii ki hep böyle olmak zorunda değil ama genel olarak böyledir. Yani siz en iyi zamanı, sizin için en doğru olan zamanı kendiniz bilirsiniz zaten. Bunu hissedersiniz. Bunu herhangi birinin size dayatmasına gerek yok. Yani hepimiz böyleyiz. Örneğin ben hayatım boyunca hep kendi süreçlerimi kendim belirlemeye çalıştım. Bunu küçük yaşlarda fark ettim. Dedim ki yani bu standartlar kime göre? Neye göre? Kim koymuş bunları mesela? Ben hazır hissettiğimde bir şeye adım atmalıyım. Ben öyle istediğim için ya da öyle hissettiğim için olmalı bu. Yani böyle standart kalıpların içine kendinizi sıkıştırmaya çalışmayın arkadaşlar. Kendi standardınızı kendiniz oluşturun. Diyelim ki bir işiniz var ama memnun değilsiniz işinizden. Yani bir şeylerin size göre olmadığını hissediyorsunuz. En derinden hissediyorsunuz bunu. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyorsunuz. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var belli. Sizi mutlu etmeyen, tatmin etmeyen bir şeyler var. O zaman bu işi değiştirmek için çok geç olduğunu düşünmektense, yani hayatınızın geri kalanını o sevmediğiniz ya da sevmediğinizi fark ettiğiniz şeyi yaparak geçirmektense aslında en güzeli bence bir yerde durup ben ne yapabilirim? Ne seviyorum? Yapmam gereken şey nedir? Neyi değiştirebilirim? İşte bunların üzerine odaklanmanız aslında en güzeli bana kalırsa. Yani bunu her zaman yapabilirsiniz. Bunun illa şu zaman bu zaman olacak ya da bu kadar emek verdim ben bu işe, artık bu saatten sonra bu işten vazgeçemem, tekrar baştan yapamam. Eğer varsa imkanınız, gücünüz yapabilirsiniz. Neden yapamıyorsunuz ki? Yani o yüzden bana kalırsa insanların en büyük korkuları tekrar yapamam, baştan başlayamam, sıfırdan başlayamam. Ya hayatın sonuna kadar o işi yapacaksın. Belki tekrar başladığında zaman kaybedeceksin ama sonrasında hayatın değişecek. İstediğin şeyi yapacaksın yani. Bundan daha güzel bir şey var mı? Bence yok. Üstelik kendi hayatınızı kendi ritminize göre yaşamanız sadece sizin hayatınızı güzelleştirmekte kalmaz. Aynı zamanda etrafınızdaki insanlara da ilham olur, ışık olur. Yani onlar da kendileri için kendi standartlarına göre bir şeyleri yapmayı size bakarak, sizi örnek alarak öğrenebilirler. Özellikle gençler bu anlamda başarılı insanların o hayatlarını incelerken bunu nasıl başardıklarını, kaç yaşından sonra bunu başardıklarını. Örneğin ben bir şeyleri başarmış, belli bir yere gelmiş insanların hayatlarını incelediğimde hep böyle bir yerlerden başladıklarını okudum ya da öğrendim, duydum her neyse. Yani bu bana da ilham olmuştu ve kaç yaşında olursa olsun, nerede olursa olsun her zaman sıfırdan başlanabileceğini görmüş oldum. Bunu canlı örneklerle öğrenmiş oldum. Bu gerçekten çok şahane bir şey. Bunu bilmek, böyle örneklerin olması güzel bir şey. Yani özetle, kendi hayat ritminizi, kendi zamanınızı kendinize göre belirleyin. Kendi zaman algınızı kendiniz yaratın. Başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Her zaman bir yerlerden başlanabilir sevgili arkadaşlar. Bunu özellikle bugün konuşmak istedim sizlerle. Bir, her zaman sıfırdan daha iyidir. Asla geç kalmadığınız bir şeylere başlamak için. Her zaman, her an yeniden başlayabilirsiniz. Yeter ki
sevdiğiniz şeyin, istediğiniz şeyin ne olduğunu tespit edebilin. En önemli nokta bu bence. Bunun dışında zamanın hiçbir önemi yok. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.